Merhabalar dostlar, The Economist dergisi 2026 yılı kapağını yayınladı ve bu kapak dünya genelinde ne anlama geldiğine dair büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçmişi ve bağlantıları ile ilgili büyük şaibeler ve tartışmalar bulunan bu dergi, önceki yıllarda yayınladığı kapaklarla adeta bir sonraki senenin bütün önemli olaylarını nokta atışı olarak biliyor. Bu nedenle 2026'da bizi nelerin beklediğini ve hangi gelişmelerle karşılaşabileceğimizi anlamak için bu kapağı otopsi masamıza yatırıyoruz, içini açıyoruz ve değerlendiriyoruz. Sizlerden de ricam videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olmanız, her etkileşim benim için çok değerli. Lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. The Economist dergisinin 2026 kapağı küresel bir kaos senaryosunu resmediyor ve dünyanın geleceğine dair oldukça karamsar bir tablo çiziyor dostlar. Kapakta dünya bir futbol topu olarak tasvir ediliyor ve bir futbolcu tarafından sert bir şutla belirsiz bir hedefe doğru gönderiliyor. İşte bu sembolizm dünyanın öngörülemez ve kontrol dışı bir şekilde sürüklendiği kaotik kaos sürecini sembolize ediyor. Futbol topunun üzerinde çeşitli ülkelerin bayrakları ve sembollerinin yer alması da bu kaosun dünya çapında yaşanacağını gösteriyor. Kapakta ayrıca ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü temsil eden bir pasta dikkat çekiyor, ancak bu pastanın üzerindeki mumların sönmek üzere olması ve pastanın etrafındaki karmaşık desenler kutlama görüntüsünün altında yatan derin korkuları, huzursuzlukları ve çatışmaları ima ediyor. İşte bu görsel özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer birçok ülkede yaşanacak büyük protestolar ve sokak hareketlerinin de bir habercisi gibi duruyor. Tahmin edeceğiniz üzere Z kuşağının öncülük edeceği bu protestoların dünya çapında düzenlenecek futbol etkinlikleri sırasında daha da şiddetleneceği öngörülüyor. Futbol müsabakalarının kitlesel etkisi ve küresel izleyici kitlesi bu tür protestoların yayılması için en uygun zemini oluşturuyor. Kapaktaki mavi yumruk ve kelepçe sembolleri de hükümetlerin protestolara ve toplumsal hareketlere karşı sert tedbirler alacağını gösteriyor. Burası bizi ilgilendirmiyor, biz zaten öyle yaşıyoruz. Mavi yumruk özellikle ABD'de Demokrat Parti'yi temsil ederken kelepçe sembolü ise otoriterleşme eğilimlerine ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasına işaret ediyor. Buna da çok alışkınız. Kapakta her yerde tanklar, savaş gemileri ve roketler görülüyor. Bu da artan jeopolitik gerilimlere ve olası daha büyük askeri çatışmalara dikkat çekiyor. Özellikle Çin ve ABD arasındaki kılıçlı karşılaşma iki süper güç arasındaki rekabetin sıcak çatışmaya dönüşme riskini tekrar gündeme getiriyor. Bu olası karşılaşmada Çin'in kılıcının bir data kablosunu kesiyor olması siber savaş ve teknoloji alanındaki gelişmeleri işaret ediyor. Dijital otokratlar, beyin kontrolü ve joystick sembolleri ise teknoloji şirketlerinin insan beyni ve davranışları üzerinde kurduğu kontrol mekanizmalarını temsil ediyor. Bu semboller giderek artan veri izleme, yapay zeka manipülasyonu ve dijital gözetim toplumu tehlikelerine de dikkat çekmeye çalışıyor. İnsan beynine bağlı elektronik devreler ve kontrol arayüzleri de transhümanizm ve biyoteknoloji alanındaki hızlı gelişmelerin etik ve toplumsal sonuçlarını sorguluyor, düşündürüyor. Alışkın olduğumuz üzere ekonomik açıdan 2026'nın dev bir kriz yılı olacağı da öngörülüyor. Biz yine buna alışkınız ve neyse. 2025'te dünyanın finansal sisteminde çok önemli bir kırılma yaşanıyor. Bu da küresel ekonomik düzende kalıcı değişikliklere yol açacak. Merkez bankaları 10 yıllardır rezervlerinde tuttuğu Amerikan tahvillerinden çok hızlı bir şekilde çıkıp kurtularak altına yönelmeye başladı. Bu hareket Amerikan dolarına olan güvenin sonunun geldiğini ve yeni bir parasal düzene geçişin başladığını da gösteriyor. 1970'lerden beri süren borç ekonomisi modeli iflas ediyor. Aslında Trump da dolardan kurtulmak istiyor, borçları kapatmak için. Neyse,
Clifford Douglas'ın A artı B teoremi sistemin doğasındaki yapısal açığı açıklıyor. Üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri A artı B'ye eşitken tüketicilerin satın alma gücü sadece A'dan ibaret oluyor. Burada A üretim sürecinde çalışanlara yapılan ödemeleri yani maaşlar, ücretler, B ise hammadde maliyetleri, kira ve faiz ödemeleri gibi diğer girdi maliyetlerini temsil ediyor. Bu teorik açık sürekli artan kredi ve borçla kapatılmaya çalışılan diğer borçları sembolize ediyor. Türkiye'deki gibi, ancak bu sistem artık sürdürülemez bir hale geliyor. Dünya genelinde borç seviyeleri tarihin en yüksek noktalarına ulaşıyor. Türkiye'de çoktan daha yukarı çıktı. Kamu ve özel sektör borçları da küresel ekonominin 5 katını aşıyor. Yeni finansal sistemde altın tekrar ana rezerv varlık haline geliyor. Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye dahil birçok ülke rezervlerindeki altın stoklarını hızla arttırıyor. Bu durum Amerikan dolarının hegemonyasının sona ereceği ve çok kutuplu yeni bir para sistemine geçileceği anlamına geliyor dostlar. Altının yeniden değer kazanması aynı zamanda doların devalüasyonuna da yol açıyor. Bu da küresel ticaret ve finans sisteminde köklü değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu geçiş süreci de oldukça sancılı olacak. 1929 büyük buhranından daha derin bir ekonomik kriz yaşanmaya başladı ama daha tam hissetmiyoruz. Hiperenflasyon, işsizlik ve finansal istikrarsızlık Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına alıyor. Venezuela ve Arjantin'de yaşanan ekonomik çöküşlerin benzerleri daha geniş ölçekte görülmeye başlanacak. Gelir eşitsizliği ise had safhaya ulaşacak, sosyal patlamalar da kaçınılmaz bir zorunluluk haline geliyor. 2026'ya damgasını vuracak bir diğer trend ise zayıflama ilaçları ve uyuşturucu kullanımındaki artış oluyor. Z kuşağının gelecekten umutsuzluğu ve mental sağlık sorunları bu tür kötü maddelere yönelimi arttırıyor. İlaç endüstrisinin agresif pazarlama stratejileri ve sosyal medyanın kötü etkisi özellikle gençler arasında bu ürünlerin kullanımını yaygınlaştırıyor. Obezite ile mücadele amaçlı ilaçların yan etkileri ve bağımlılık potansiyelleri de yeni bir halk sağlığı krizine yol açacak önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda 1968 kuşağına benzer şekilde sokak protestoları yaygınlaşacak. Ancak bu sefer taleplerin kaynağı refah değil, yoksulluk ve geleceksizlik kaygısı olacak. Gençlerin işsizlik oranları rekor seviyelere ulaştı ama bu daha da artacak. Konut ve temel ihtiyaç maliyetlerinin sürekli artması özellikle metropollerde yaşamı çekilmez bir hale getiriyor. İklim değişikliğinin etkilerinin de giderek daha belirgin bir hale gelmesi de bu protestoları tetikleyecek en büyük faktör olarak öne çıkıyor. Kapağa göre teknolojik gelişmeler ise çift taraflı bir etki yaratacak. Bir yandan yapay zeka, otomasyon ve dijitalleştirme verimliliği artarken, diğer yandan da kitlesel işsizliğe ve beceri kaybına yol açacak. Beyaz yakalar için durumu iyi gözükmüyor. Transhumanist akımın etkisiyle de insan-makine bütünleşmesi maalesef hızlanacak. Beyin bilgisayar arayüzleri gibi teknolojiler de gündeme gelmeye başladı biliyorsunuz. Ancak bu gelişmeler etik sorunları ve toplumsal eşitsizlikleri de beraberinde getirecek, ortalık karışacak. Biyometrik veri toplama, yüz tanıma sistemleri ve sosyal kredi sistemleri bireysel özgürlükler üzerine daha şimdiden büyük tehditler oluşturuyor ama başlamadık. Dijital otokratlar olarak adlandırılan teknoloji devleri de veri tekelleri aracılığıyla küresel nüfus üzerinde benzeri görülmemiş bir hakimiyet elde edecek. Jeopolitik arenada ise çok kutuplu bir dünya düzeni şekilleniyor dostlar. ABD'nin küresel liderlik pozisyonu artık sorgulanıyor ve sona geldi. Çin'in ekonomik ve askeri etkisi de gittikçe artacak. Şimdiden öyle olmaya başladı. Orta Doğu'daki istikrarsızlık da tahmin edeceğiniz gibi devam ediyor.
Gazze sonrası dönemde bölgesel dengeler de değişecek. Rusya-Ukrayna savaşının da hep söylediğim gibi Avrupa'ya sıçrama ihtimali NATO'nun geleceği konusundaki büyük endişelerin de önünü açıyor. Asya-Pasifik bölgesinde de gerilimler tırmanmaya devam edecek. Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar uluslararası krize dönüşecek ve savaşın önünü açacak. Enerji kaynaklarına erişim ve ticaret yollarının kontrolü üzerindeki mücadeleler de küresel güç dengelerini tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde değiştirecek. Dostlar, sonuç olarak The Economist'in 2026 kapağı jeopolitik gerilimlerin, ekonomik krizlerin, toplumsal huzursuzlukların ve teknolojik kontrol mekanizmalarının iç içe geçtiği bir kaos senaryosunu resmediyor. Dünya Bretton Woods sisteminin çöküşünden bu yana görülmemiş bir paradigma değişimine hazırlanıyor. 2026 eski düzenin sonunun geldiği ve yeni bir küresel sistemin doğum sancılarının yaşanacağı çok kritik ve önemli bir yıl olacak. Bu süreçte uluslararası kurumların etkinliği azalırken bölgesel ittifaklar ve çok taraflı anlaşmalar da büyük bir önem kazanacak. BRICS gibi. Elbette iklim değişikliği, göç hareketleri ve salgınlar gibi küresel sorunlar da uluslar arasındaki işbirliğini zorunlu kılıyor gibi görünse de artan milliyetçi eğilimler ve korumacı politikalar bu işbirliklerinin önündeki en büyük engeller olacak. Dünya hoş olmayan bir yere gidiyor. Dijitalleşme ve yapay zeka alanındaki gelişmeler de insanlığı yeni bir evrim aşamasına taşıyacak. Aynı zamanda eşitsizlik, işsizlik ve etik ikilemler gibi ciddi sorunları da beraberinde getiriyor olacak. Eğitim sistemlerinin bu değişime ayak uyduramaması, genç nüfusun da gelecek kaygısını daha da derinleştirecek. Sağlık sistemleri ise mental sağlık krizi ve pandemi sonrası sendromlarla da baş etmekte hiç başarılı olamayacak. İşte bütün bu faktörler 2026'yı modern tarihin en belirsiz ve en karanlık yıllarından biri haline getirme potansiyeline sahip oluyor. Küresel toplum bu karmaşık ve iç içe geçmiş sorunlara çözüm bulabilmek için yeni yönetim modelleri, ekonomik sistemler ve sosyal sözleşmeler geliştirmek zorunda kalacak. Sevgili dostlar, işte 2026 yılında bizi ve dünyamızı bekleyen gelişmeleri elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler.